Değerli arkadaşlar, tabii Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye cephesinde özellikle Halep, Tel Rifat, Münbiç hattında hesapları başka. Yani Türkiye'nin Heyet Tahrir Şam'ın şu anda Halep'e kadar varan o harekatına yeşil ışık yaktığına inanabiliriz. Ama işin içine girdiğine inanmayabiliriz. Çünkü gerçek anlamıyla Türkiye esas olarak Heyet Tahrir Şam'ın bu harekatından çok Suriye Milli Ordusu'yla beraber o bölgede Türkiye'nin milli menfaatlerini ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir harekatı öne çıkardığını görüyoruz. Özgürlük Şafağı yeni bir harekatın adı. Harekatın sahibi Suriye Milli Ordusu. Serakip'ten sonra, Serakip ve Halep cephelerinden sonra üçüncü cepheyi Elbap üzerinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi üzerinden Elbap, Azez üzerinden Suriye Milli Ordusu açtı. Hedef Tel Rifat ve Halep'in kuzeyi. Halep'in kuzeyinde Eşrefiye ve Şeyh Maksut bölgelerinin PKK tarafından işgal edilmiş olduğu gayet iyi biliniyordu. Şimdi Türkiye'nin çok net bir mesaj olarak verdiği durum artık Tel Rifat'taki Rus askerleriyle iç içe yaşamaya alışmış PKK unsurlarının ve rejim ordusu tarafından özellikle Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta Halep'te tutulan PKK unsurlarının artık orada olamayacağıdır. Olay budur. Suriye Milli Ordusu çok yoğun zırhlı birlikleriyle beraber Tel Rifat'a girdiği an itibariyle Tel Rifat'taki Rus askeri varlığı ve Minak hava üssündeki Rus askeri varlığı hızlı bir şekilde geri çekildi. Daha sonra PKK-PYD adına Haseke'den açıklama yapan onların bir yetkilisi Halep hattında ve devamında Elbap, Tel Rifat hattında yaşanılan gelişmeler çerçevesinde örgüt elemanlarını artık o bölgelerde tutmalarının imkansız olduğunu, tutmaları halinde çok büyük bir insan kaybı yaşayacaklarını ve bu nedenle de Ruslarla birlikte kontrollü bir geri çekilmeyi sağlamaya başladıklarını duyurdular. Bu Türkiye'nin uyguladığı akılcı bir politikadır. Halep'e karışmadı ama kendi güvenliğini tehdit eden unsurları affetmeyeceğini ve o unsurların bu bölgelerden temizlenmesi için gerekeni yapacağını bütünüyle gösterdi. Suriye Milli Ordusu Elbap'ın güneyinde Tuman, Ebu Tartal, Sunaviye kasabalarını aldı. Halep'in kuzeyine doğru ve Tel Rifat'a doğru ilerliyor. Elbap güneyinde yine Tedef, Madeyna ve diğer bölgeleri ele geçirip Kuveyras askeri üssüne doğru da ilerlemesini sürdürüyor. Bu çok fazla ana akım medyada çok fazla dile getirilmeyen çok özel bir harekat. Bunu doğrudan doğruya açık ve net konuşmak lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri destekliyor. Yani Suriye Milli Ordusu zaten eşittir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tugayları demek o bölgede. Ve şunu görüyoruz ki her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye topraklarının 1/3'ünde devletleştirilme çabaları devam eden PKK aynı zamanda ülkenin batı kanadında Suriyelilik ruhu adı altında, onlar öyle diyorlar. Efendim biz kendi aramızda anlaşamayabiliriz. Ama Suriyeliyiz. Evet. Suriyeliler dışarıdan gelenlerle Amerikalı, Rus ne?
Sadece dışarıdan gelen Türk. İran'da normal onlara göre. Herkes normal. Sadece Türk, kendi güvenliğini sağlamaya çalışan Türk dışarılıklı. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. O çerçevede baktığımız zaman sadece Halep'in Eşrefiye bölgesinde 7.000 PKK'lı savaşçının veya varlığın olduğunu dün itibariyle öğrenmiş olduk. Ve esas enteresan bir şey, bu unsurlar hızla kendi bölgelerinden uzaklaşırken çevre banliyölerde Suriye ordusunun bıraktığı alanlarda yerleşerek Tel Rifat'tan ve Şeyh Maksut'tan gelmekte olan Kürt göçmenlere güvenlikli bölge oluşturmaya başladılar. Suriye dediğiniz şey bu. Suriye dediğiniz şeyin bir ucunu alırsınız, çekmeye başlarsınız, bütün bir yumak birbirine girer. O yüzden çok rahat konuşan insanlar görüyorum. İşte sosyal medyada falan. İşte şu olmuştur bu. Hiçbir şeyin tam olarak anlaşılamadığı bir dönemden geçiyoruz. Onu bilmek lazım. Ve bu yönüyle baktığınız zaman Halep kent merkezine HTŞ'nin girmesi ve Özgürlük Şafağı harekatıyla Suriye Milli Ordusu'nun direkt olarak PKK-PYD unsurlarını temizleme sürecini başlatması ve bu arada kendini her zaman İranlı Şii milisler veyahut Hizbullah'la beraber güvende hissetmiş olan Rus askerinin onların buralardaki varlığının hemen hemen sıfırlanması sonucu çok hızlı bir şekilde Terrifat'tan tahliye olması son 24 saatin en ilginç olayları kuşkusuz. Hoşça kalın.